Adamlar silah satıyor ya, bu ne? Ha ağırlığı şey. 2 yıl garantisi var. 2 yıl garantisi var. Garanti kim veriyor? Dostana. Da eski zaman Hristiyan, elhamdülillah Müslüman. Şimdi başlamışlar Makedonlar, Sırplar buradan kaçayla. Bunlar gerçek mi ya? Gerçek. Harbi mi ya? Şunlar Cişak mı? Onlar ne kadar? 4500, 5000, 5500. 5500 derken? Euro mu? 100.000 kişi gidiyor sanıyorum. 100.000 kişi, bu da biliyor. Bak saçmalar nerede? Saçma izleri duruyor üzerinde. Bu ne kadar? 150 euro. 150 euro. Orijinal diyor da orijinal değil o saatler maalesef. Ayaküstü beni de koparacaktın Rıfat amca. Reis Sultan. Kim? Sultan. Sultan. Evet. Görüyor musun? Bu. Makedonya'dır türlü tava. Evet. Yemeklerde türlü tava. Ama Makedonya orada her şeyde. Her şey var. Herkese Makedonya'dan, Üsküp'ten selamlar. Tüm hızla kaldığımız yerden Balkan serimize devam ediyoruz. Makedonya Kent Müzesi'nin önündeyim aslında. Direkt buradan başlayabiliriz. Şöyle göstereyim, burası. Kent Müzesi. Biraz harabe görüyorsunuz ve yukarıdaki saat durmuş vaziyette. Burada etrafta AVM'ler, bankalar, bu caddede böyle full. Bu tarafa geldiğinizde bunları ziyaret edebilirsiniz, görebilirsiniz buraları da. Şimdi bu müzenin şöyle bir hikayesi var. 1960'larda 62 ya da 63 yanlış hatırlamıyorsam. Burada çok büyük bir deprem oluyor ve o saatte deprem saati. Müzeyi komple depremden sonra onarmamışlar, olduğu gibi bırakmışlar. O depremde şehrin Makedon tarafı, yani bu taraf büyük, bayağı böyle bir hasar alıyor. Çoğu yer yıkılıyor. Onun anısına orayı da o şekilde bırakmışlar. Restore etmemişler. Hemen karşısındaki caddeye girdikten sonra şehir yavaştan başlıyor burada. Etrafında böyle işte kafeler, bir takım mağazalar bulunmakta. Ve tabii ki burası bir heykeller şehri aynı zamanda. Her yerde, kafelerin önüne bile heykel görebilirsiniz burada gezerken. Caddenin hemen sağ tarafında Ohrili Aziz Clement Kilisesi bulunmakta. Bir Ortodoks kilisesi burası. Bir içine girip bakalım ne var ne yok. Yine denk geldik. Ne zaman bir kiliseye gitsem, bir bakayım içine desem hep ne ayin var ya tadilat var. Neyse, çok rahatsız etmeden hemen bir iki görüntü aldım çıktım. Şimdi devam ediyoruz aynı güzergahta. Hemen bunun yanında şurada Rahibe Teresa Müzesi bulunmakta. Dünyaca ünlü, Nobel ödüllüdür kendisi. Üsküp doğumludur. Bu müze de burası için önemlidir. Bu halk için de önemlidir. Manevi değeri olan bir yerdir. Şu eve bir gireyim dedim ya. Bazı insanlar yaşadıkları şehirle anılır. Bazıları ise bütün dünyada bıraktıkları izlerle. İşte şu an bulunduğum yer. Üsküp'te doğup dünyanın en tanınan yardım sembollerinden birine dönüşen Rahibe Teresa'nın evi. 1910 yılında o dönem Osmanlı toprağı olan Üsküp'te dünyaya geliyor. Gerçek adı Agnes Gonca Boyacı. Arnavut kökenli bir aileden geliyor ve daha küçük yaşlarda insanlara yardım etme isteğiyle büyüyor. 18 yaşına geldiğinde hayatının yönünü tamamen değiştiriyor. Evini, ailesini, doğduğu şehri geride bırakıp rahibe olmak için yola çıkıyor. Yıllar sonra Hindistan'ın Kalküta şehrinde kurduğu yardım misyonuyla sokakta kalanlara, hastalara, kimsesiz çocuklara ve ölmek üzere olan insanlara yardım etmeye başlıyor. Onun için önemli olan şey din, dil ya da millet değil, insana yardım etmek. Burada gördüğünüz her eşya aslında çok sade bir hayatın izlerini taşıyor. Kullandığı kıyafetler, kişisel eşyaları, fotoğrafları. 1979 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanıyor.
Ama aldığı ödüllerden çok dokunduğu hayatlarla hatırlanıyor. Bugün hala milyonlarca insan onu sadece bir rahibe olarak değil, yardımlaşmanın ve merhametin sembollerinden biri olarak görüyor. Gelip ziyaret etmek burayı ücretsiz. Direkt içine girebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben son anda bir merak edip bakayım dedim. Giriliyormuş. Kısa zaten, hemen hızlıca gezebilirsiniz. Hayatını anlatan işte resimler, onun yazdığı yazılar, günlükleri vesaire birçok şey mevcut. Ve insan burada gezerken şunu düşünüyor. Dünyayı değiştiren bazı insanlar gösterişli saraylardan değil, bazen tam da böyle küçük odalardan çıkıyor. Bugün Üsküp'ün ortasında bulunan bu müze sadece bir ev değil. Bir insanın sessizce başlayıp bütün dünyaya yayılan hikayesinin başlangıç noktası. Annesinin ona söylediği bir söz var. Yaptığın iyiliği sessiz yap. Çünkü gerçek iyilik gösteriş istemez. Şu kısım eskiden kalma bir kısım. Belli oluyor zaten. Ona göre ayırmışlar herhalde. Evinin giriş kapısı burası. Bakın bunlar, bu teteksler meşhurdur. Birçok yerde var. İstanbul'da patso yaparlar böyle. Ekmeğin içine patates doldururlar. Aynı ondan yapıyorlar. İçine büyük köfte koyuyorlar. Bayağı doyurucu bir öğün oluyor yani. Hemen böyle geldik. Zaten hızlıca geldik. Bu sırada bakın hepsi yan yana. Bu caddeyi böyle geliyoruz. Şuradan karşıya geçtiğimizde de meydana geleceğiz şimdi. Benim konakladığım otel hemen şuralarda. Çok yakın. Hemen merkezde böyle ayarlarsanız hızlıca gezip bitirebilirsiniz her yeri. Yine heykellerle devam ediyoruz. Burada bakın bir ayakkabı boyacısı var. Adamlar dilencinin bile heykelini yapmışlar ya. Ve işte meydan. Karşımızda Büyük İskender. Bu tarihi çarşıya geldiğinizde burada kaybolacaksınız. Labirent gibidir burası. Her sokağa doludur kafeler, antikacılar, eski tarihi dükkanlar. Burada bir antikacı var. Kolay gelsin. Çok seviyorsun galiba. Erdoğan birinci dünya Müslüman lider. Ne? Birinci dünya lideri Müslüman. Evet. Dünya lider. Müslüman birinci. Birinci. Allah inşallah devamlı. İnşallah açacak kudütte. Balkan birleşik kardeş. Ha şey istiyorsun, buralara gelsin, birleşelim komple. Çok seviyor. Türkiye. Zaten Makedonya çok severdi ama. Balkan'dakiler mi? Çok seviyor. Balkan çok seviyor Makedonya. Makedonya bilmem ki başka. Ha, Makedonya seviyor. Çok seviyor. Güzel, ne tatlısı var sende? Tulumba. Biz buna tulumba deriz. Siz Türk tulumbası. Türk tulumbası, Türk halkası. Türk halkası. Bu acı badem meşhurmuş değil mi? Acı badem, Kadayıf. Angela Merkel baklava. Normal baklava. Baklavalar var. Angela Merkel ne için koydu? Angela Merkel mi? Ama Türk baklava Angela Merkel. Çok kadın. İyi çalışıyor işte. Bir politika güzel. Balkan için çok da Erdoğan'a yaptı. Beraber mücadele etti diyorsun. Savaştı. Merkel, Almanya Başbakanı'ndan bahsediyoruz değil mi? Ne Cumhurbaşkanı. için? Angela Merkel ben dedim Türkan. Ben dedim. Ha. Ne zaman Osmanlı Almanya kan karıştı. Angela Merkel Türkan. İyi politikası yeni istiyor gelecek başkan. Akıl evet. emekli ama seviyor. Evet, senin ismin neydi teyze? Dostana Dostana. da eski zaman Hristiyan, elhamdülillah Müslüman. Eskiden Hristiyandın. Hristiyan Elhamdülillah Müslüman oldum diyorsun. evlendi. Evlendikten sonra Sonra Müslüman mı oldun? oldu. Bey- Türkiye yaşadı 35 sene. 35 sene Türkiye'deydin. İstanbul'da, Zeytinburnu. Çok değişik bir teyze ya. Valla. Dostana, Angela Merkel tatlısı. Gazetelere bile çıkmış yani bakın. Türk iş. Baklava Angela Merkel. Baklavanın adı. Yufkası daha inceymiş falan bir şeyler söyledi öyle. Seviyor Tayyip'i. Angela Merkel de kendisinden bahsetmiş galiba. Bir tane acı bademinden aldım. 100 denar bunun fiyatı. Aynen.
Öyle wow bir şey değil yani. Onu bilin. Normal, standart. Balkanlarda bu şeylere çok önem veriyorlarmış. Kosova'da bunu duymuştum da genelinde böyleymiş. Mezuniyet törenlerinde, işte düğünlerde filan bu kıyafetler aşırı gösterişli olması gerekiyormuş. Düğünlerde falan böyle. Gerek buralardan alınma. Zaten bunların çoğu kumaşlar hep bizim oralardan geliyor aslında da hani. İstanbul'a gidip filan özellikle bunun için alışverişler yapılıyormuş. Bayağı önemsiyorlarmış yani. Çarşı çok labirenttir. Hemen böyle bir tarafından girip bir tarafından çıkıp bitti sanmayın. Ara sokaklara girdikçe böyle bambaşka geniş sokaklar çıkıyor karşınıza. Muhakkak buralara bakın. Burada mesela full şu an kuyumcular, saatçiler, abiyeciler falan var. Gelinlikçiler, çantacılar. Buralar gayet güzel yani. Heykeli kim ne yapsın oradaki heykelleri, o pis meydana bak. Tertemiz her yer, mis gibi. Böyle bir senin yapın var. Buralara daha çok yatırım yapsan yeterli zaten. İnsan gelir. Diğer taraflarda hiç burayla çok alakasız ya. İki yaka birbirinden çok farklı. Her türlü de farklı yani. Tarihi çarşının bitiminde böyle ekstra açılmış bir pazar çarşı gibi bir yer daha var. Evet. Buralar da bayağı değişik. Gözlükçüler, kılıfçılar. Adamlar silah satıyor ya. Bu ne? Bakayım silahlara bak. Kolay gelsin. Bunlar gerçek silah mı ya? Buni metal. Gerçek mi? Şey mi? Kuru sıkı mı? Buni buncuk. Boncuk atıyor ha. Gerçek gibi ya. Bir bakayım, bir versene bir. Met. Ha şey, ağırlığı şey. Gerçek gibi. Abi bu da buni abi. Attığı bu mu? Bayağı kalınmış ha. Evet. Kalın plastik atıyor. Uzaktan bakınca ben şey sandım yani. Evet. Gerçek gibi de ses. Evet. Malzemesi kaliteliymiş evet. Bit pazarı diye geçiyormuş burası. İçeride de var bit pazarı. Bakalım. Neler var bit pazarında. Bir saat satıyor burada galiba. Bakalım. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Saatler ne kadar abi? Saate göre. Saate göre. Orijinal bunlar. Hepsi orijinal. Orijinal. Evet. Allah Allah. Şu Casio'lar falan orijinal. 40 Euro'dan yukarı. En ucuzu 40 Euro. En ucuzu 40 euro. Şunlar orijinal. Su geçirme evet orijinal. 2 yıl garantisi var. 2 yıl garantisi var. Garanti kim veriyor? Ben veriyorum burada. Sana getirecek alan. Getir. Yani biz sıkıntı yaşadı mı sana mı getiriyor? Getir. Öyle mi oluyor? Garantiyi sen veriyorsun. Güzel. Şu da güzelmiş ha. Bu ne kadar? 150 Euro. 150 euro. Evet. Markası ne? Bluetooth Leno. Casio bu da. Casio device o Bluetooth. Onda Bluetooth var. tabii yazıyor orada. Ya, kağıdına bakmadım yok. Ha, aynen şu. 150 güzel. 150 euro güzel. Şey var, ağırlığı var, ele geliyor. Şunlar G-Shock mı? G-Shock. Onlar ne kadar? 4500, 5000, 5500. 5500 derken? Euro mu? Dinar. Dinar ha. 1 euro diyorum, bir denar diyorsun. Onlar dedim ne diyorsun? Yok. O 2540 Euro yapar 2400 bir G-Shock'ın euro olarak kaç paraya geliyor? 4500, 5000 dinar var. Tam euro olarak 80 Euro. 80 euro falan diyorsun. İsim ne abi? Ha? İsminiz nedir? Rifat. Rıfat abi. Memnun oldum. Benim de Süleyman. Biz eski Üsküplü. Eski Üsküplüsünüz. Eski Üsküplü Yürükler. Yörükler. Evet. Yörüksünüz yani. Yörükler. Rıfat amca burada şey nasıl? Yaşam nasıl? Ekonomik olarak hani rahat mı? Ekonomik. Alışverişler rahat mı? Rahatça etini alabiliyor musun? Ekmeğini alabiliyor musun? Ne bileyim hani alışverişini rahat yapabiliyor musun? Yapabilirsin. Bir vakit yapamazlar. Bir vakit yapamazdınız. Bir vakit yapamazlar. Şu an rahat yapabiliyoruz diyorsun. Şimdi rahat. Herkes kendi işinde çalışıyor. Bir maaş alacak ama biraz pahalılık yani inflasyon nice Türkiye'de aynı inflasyon. Burada da aynı inflasyon var. Enflasyon değil mi? Evet. Son bir seneye göre artmış bazı şeyler. Domatesin kilosu 2,5 Euro. 2,5 euro. Pahalı mı? Pahalı. Ben birim olarak bakıyorum da hani birim olarak Pahalı. baktığında bizim maaşımıza göre pahalı. ha, buraya göre 2,5 euro pahalı.
Burada bir maaş alıyor insan 500 euro, 30 bin lira alıyor. Asgari ücret Ha? asgari ücret ne kadar burada asgari? Hani en az en düşük maaş ne kadar? O kadar 300 eurodan en ucuz. 300 euro. 300, 500 alıyorlar. Var kimse alıyor 600, var kimse 800, var kimse 1000. Ama 300'den aşağı alan yoktur diyorsun yani. yok. O kadar. Peki kiralar nasıl? Ev kiraları? Pahalı. Mesela 300 euro kazanan birisi 300 burada geçinebilir mi? Tek başına 300 euro kazanan biri geçinebilir mi? Kiralıyorum, geçinemez. Geçinemez değil mi? Yok. En az ne kaç? 600 mü kazanması lazım tek başına? 600-700 çünkü Ceylan geldiği zaman Ceylan çok pahalı bizde. Elektrik mi? Elektrik. Elektrik pahalı. 100 euro, 120, 150 euro geliyor. Aylık. Ayda. Ha. Ayda 150 euro elektrik Tabii, faturası. tabii. Ne diyorsun abi ya? Çok. Vallahi. Su? Su ucuz. Su ucuz. Yani tek başına yaşayan birisi en az diyorsun burada 600 euro, 1000 euro kazanacak ki tek başına yaşasın. Tabii pahalı. Kiralar pahalı. Kiralar 300, pahalı. 400 euro bir kira. Türkler gelenler burada bilsen burada ne kadar Türk. Çok var. Çok var değil mi? İnşaat işi işlerler. Hep onlar işlerler. İşler. Ben burada dört tane Türk geldi. Ben dedim bizde var. Bir ev var. Kiralık evi var. 3 tane evi var. Sıra kiralık veri. 100 euro insan başına. Ceylan'ı patron ödüyor. Elektrik, su içinde. Elektrik kendi Asya Gazda'ya patrona götürdüm. Hemen 15-20 kişi var. Orada bakayım sabah işe gidiyorlar, akşam gelirler, eşyalarla çek içme. Hep inşaat işi işler. Aylık 100 euro veriyor. Aylık 1800 euro ayda. Aylık 1800 euro. Tabii. Veriyorlar. Maaşını ne kadar 1800 euro. Ha yok maaşı demiyorum kira bir 100 euro veriyorlar. 100 euro insan başına. İnsan başına 100 euro. Evet. Aylıkta inşaatta çalışan o arkadaşlar 1800 euro alıyor. Evet maaş. Çok iyi ya. Para biriktirebilir işte. Aylık 300 euro harcasın hadi o. 1500 euro biriktirebiliyor her ay. Yo beni harcadık 100 euro. Ben bakayım dükkanda patates, domates bir şeyler attıracaklar. Abi 200 euro da gene 1500 euro kalacak temiz. Değil mi? Temiz 1500 euro kenara Almanya'da koyuyor. gitse o kapar. Almanya'ya da Bak hissediyorsun. benim oğlum da 6 sene Almanya'da. O kadar 1800, 1900 zorlan 2000 2000 euro. bütün gece işte akşam. He. Evet. Burada benim 1800. Valla ben dedim kaç para diyor. Bu kadar bir 1800 euro verir maaş. Çok güzel. Çok güzel Güzel falan. işlerler bak buraya. Evet. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Rıfat amca saatçi Rıfat amca orijinal da orijinal değil o saatler maalesef. Ayaküstü beni de koparacaktın Rıfat amca. Fiyatların da pahalı yani. Bak ondan çıktım. Hemen köşedeki saatçiye sordum aynı saati. Orada birkaç saate 80-100 dediği saatlere 15 euro falan dedi bana adam. Valla burası böyle gidiyor. Yol kenarları hep dükkanlar. Her şey var. Bu içeride de baharatçılar var galiba. Ti si chissà c'è un tarato, sto in palio. Salkım 140. Normal 120, girişte bu 100'dü. 50 pırasalar 50 denar. Sap var burada. 5 saka sap. Etler ne kadarmış? Etlere bakalım ya abi. Bakalım. 900, 1300 kaburgalar. Şunlar döş galiba 920 yazan. 1100. Sucuklar 600. Buna bakayım 450'ye de var sucuk. Kuru etler var burada böyle aynen. 600-450 tavuklar var 440 denar. 560 kıyma 560 bu taraf tavuk ama tavuk kıyması galiba. Allah pazarın bir ucundan girdik diğerinden çıktık. Kolay gelsin. Bana bir 20 euro bozar mısın abi ya? 50 verdim bozuğum yok. 20 euro boz bana aynen. Şu 500'lü. Böyle 500 denar bu. Şu 100. Onlukları. Yüzlüğü gösterdik zaten. 61.30 1 euro. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ. 61.30'dan bozuyor bir denarı. Zaten şu an Google'dan ya da herhangi bir dövizden baktığınızda da 61.40 gibi falan gözüküyor. Bir 10 kuruşluk şey fark var. Önemli değil, güzel. Dövizci hemen bu bit pazarının oradaki girişte. Vallahi burada bir sürü insana sordum. Bu girişin adı ne dedim. Herkes diyor ki giriş diyor. Bir adı yok buranın diyor. Giriş, çarşının girişi diyor. Bir adı yok diyor. Gerçekten bir yerde bir şey de yazmıyor bununla ilgili yani. Bir ismi yazmıyor. Bu kapıdan girdikten sonra bu solda bakın böyle bir sürü var. Şu dükkan. 2001 yazıyor.
Gördünüz mü? Eppo 2001. Orası. Diğerleri birazcık daha arada makaslı bozuyor. O dükkan güzel bozuyor. Onun gibi bir dükkan daha var. O da sabah çarşının başındaki kısım girişte. Hem bakkal hem de şeydi, dövizciydi. O da 61.30'dan bozuyor. Buraya kadar gelmenize gerek yok yani. Oradan da buradan da bozdurabilirsiniz. Belki daha başkaları da vardı. Çok bakmadım. Ben iyi bir oran görünce şey yapmadım. Çok da diğerlerine bakmadım yani. Bakalım bunların bak burada meşhur fasulyesi, köftesi. Evet. Fasulyeleri görüyor musunuz? Abi yapıyor köfteyi, fasulyeyi. Bunların tadına bakacağız ya. Güzel. Şimdi şu artık kaleye doğru çıkalım bakalım daha fazla geç olmadan. Ondan sonra aşağı iner. Yeme içme işlerine bakarız artık bir. Burada bir Gazi Baba terzisi var. Güzel bir dükkana benziyor eski. Sorayım bakalım kimmiş ne değilmiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Bir gaziymiş 400 sene evveli 500 sene Harpa'da. Orada ölmüş. Gazi. Baba Hı. o Gazi'nin babalarıymış o. Bir vakit tamam mı sen? Evet evet anlıyorum ben de Türkçe anlıyorum. bilmem, güzel ama o Yo gayet güzel konuşuyorsun. orada ölmüş. O yer Gazi Baba var. Evet. Bir de orada yaşayız. Gazi Baba şehrinde yaşadığın için dükkanın adına şehrin Gazi şeyin. Baba. Burada var Gazi Baba. Mezarıdır yukarıda. Buradan var 3 kilometre gidersin mezara. Mezarlık var, mezarlığı orada var. Evet. Ha, sen yaşadığın yerin adını verdin dükkana. Evet. Direkt senin dükkan mıydı burası yoksa babadan filan mı? Yok ben almışım bunu zaten Gavur'dan. Gavur'dan aldın. Kaç sene önce? Türkler buradaymışlar 12 senesine kadar. Gitmişler Türkler burada. Evet. Gelmişler Sırbistan. Sırplar almışlar buraya. Evet. Sonra yaşamışlar Sırplar burada. Gelmişler komünistler 45'inde. Evet. Gene onlar tutmuşlar. Şimdi başlamışlar Makedonlar, Sırplar buradan kaçaylar. Ben onlardan almışım zaten Gavur'dan. Sırplardan aldın. Evet. Hmm. 35 sene evvel. 35 sene evvel. Bende var 68 sene. 68 senede sen çalıştırıyorsun. Ben burada çalışayım. Çarşıda 52-3 sene. Hmm. 68 yılda ben Aslen Arnavut musun? Arnavut. Ama burada Makedon Arnavut'sun. Makedon Arnavut. Burada babam bu Üsküp'ün köylerden gelmiş burada. Köylerden buraya geliyor. Evet. Güzel. İsim neydi amca senin? Bilal. Bilal. Memnun oldum. Benim de Süleyman. Ben inmişim Türkiye'de Pamukkale, Adana, Gezdin. Bodrum, Kuşadası, Bursa, İzmir, İstanbul. İzmir, İstanbul, burada deniz. Var mı akraba Türkiye'de? Var akrabalarım ve gitmişler 54'ünde. Nereye? Bursa'ya mı? Hem İzmir'de, hem İzmir, Bursa'da, Bursa. hem İstanbul'da var. İzmir'in neresinde? Buca. Abuja. Var Karşıyaka, Buca orada. Gezmişim biraz. Maşallah. Güzel. Ey. Türkçe bilmiyorum diyorsun da maşallah gayet konuşuyorsun normal yani. Bizim için. Burada evvelde mahallede konuşuyorduk dışarıda Türkçe. Çarşıda da evvelde Türkçe konuşuyorduk burada. Evet. Biz Arnavut köylerine gelmişiz. Evde Arnavutçu dışarıda mahallede. De boş yer budur. Bilmişiz beraber. Boşnak diyorum. Mahallede Türkçe konuşurduk. Ya zaten lafını kestin. Tako liye bilo? Türkçe konuşurduk mahallede. Karto mu kažem? Bir amca bana demişti konuştum. Biz diyor 14-15 yaşındayken 3 dil biliyorduk diyor, 4 dil biliyorduk diyor. Mecburiyetten Arnavutça, Sırpça. Bir komşum diyor Sırp, bir komşum diyor Arnavut. Evet, Biri evet. Türk. Bunlar boşnak. Herkes birbirinin dilini öğreniyor diyordu konuşa. Bunlar boşnak. Var idi bizde Çingene orada. Var idi 6 farklı millet var bu bölgede burada var neredeyse. Torbeş. Onlar Makedonca konuşurlar ama Müslümandırlar. Boşnak. Odur Bosna'dan gelmiş. Bunlar Sancak, Nuri Pazar. Bunlar gelmişler burada. Gitsinler Türkiye. Biz buradasın. Makedonya'dır türlü tava. Evet. Yemek nedir türlü tava. Makedonya orada her şeyde. Her şey var. Ama orada zenginliği. Ama biz bilmeyiz onun zenginliğini. Biz birisiniz, biz de sık. Daha güzel, sizsiniz kabahati bizim için. Siz değilsiniz bir sık kabahati. Onun için politika yapıyor. İnsanı ayrı insan. Politika yapıyor. Evet evet. Politika, insanlarda problem yok. İnsanlar yok ben sana Geli Türk, geli Arnavut, geli ben bakayım alam para yaşayam. Ama ben istemiyorum yaşayam. İşte ben büyümüşüm ortalıkta nerede var hem Sırp hem Makedon hem o şey. Ben Evet. evvelde gideydim Belgrad
meraklıydım futbol. Futbol. Partizan Zvezda. Var idi Beograd orada ekipleri. Evet. 100.000 kişi gidedik stadyonda böyle. 100.000 kişi. Bu da bili. Stoyla biliyordu bunu ya. U Marakana. Zvezda. İyi de mi? Biz hasta futbol için. Öyle. 100.000 kişi sabah. Bizi sevmiyorlar ama nasıl olacak? Bize böyle kötü kötü pankartlar yaptılar geçen günlerde. Ama ağızlarının payını aldılar. Baktık o gece Galatasaray hastalanacak idim. Gördün mü ne yaptılar? Aqui passa lá. Neyse ben meşgul etmeyeyim. Çok teşekkür ederim. Hadi. Bilal amcayı ziyaret edin ya. Sohbet edin. Geçerken bir selam verin. Çok seveceğim bir amca kendisi. Güzel sohbet ettik. Çoğunu kaydetmedim ama bayağı uzun sohbet ettik kendisiyle. Devam ediyoruz. Kaleye doğru çıkıyoruz. Kestirmeden hemen. Sessiz, sakin buralar. Evet, biraz aşağıdan yürüdükten sonra giriş burasıymış. Herhangi bir ücreti yok. Direkt girebiliyoruz. Gözlüğümüzü takalım. Çok güneş var. Kaleye çıkmak çok kolay. Hiç yorulmadan direkt çıkabiliyorsunuz buraya. Bir şehrin geçmişini gerçekten anlamak istiyorsan önce onun en yüksek noktasına çıkman gerekir. Çünkü şehirler büyür, insanlar değişir, sokaklar dönüşür. Ama bazı yapılar vardır ki yüzyıllardır aynı yerde durup her şeyi izlemeye devam eder. İşte burası da onlardan biri. Üsküp Kalesi. Vardar Nehri'ne bakan bu tepede yüzyıllardır sessizce duran bir yapı. Savaşlar gördü, göçler gördü, imparatorlukların yükselişini ve çöküşünü gördü. Bugün buraya çıktığında sadece taş duvarlar görmüyorsun aslında. Bu şehrin hafızasına dokunuyorsun. Kalenin geçmişi çok eskiye dayanıyor. İlk temellerinin Bizans dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Daha sonra Sırplar, Osmanlılar ve farklı medeniyetler tarafından kullanılıyor. Yani burası sadece bir kale değil, Balkan tarihinin katman katman biriktiği bir yer. Osmanlı döneminde Üsküp, Balkanların en önemli şehirlerinden biri haline geliyor ve bu kale şehrin hem savunma noktası hem de gözetleme merkezi olarak kullanılıyor. Şu an şu arkamdaki dağın ismi, yani karşımızdaki dağın ismi Vondo Dağı. Buraya teleferikle çıkabiliyorsunuz. Dağdan şehir manzarasını izleyebilirsiniz burada güzel bir şekilde. Ve orada bir dünyanın en büyük haçlarından biri olarak bilinen bir milenyum hacı var. Yeni yapılmış bir şey o da. Onun yanında da bir radyo istasyonu kulesi mevcut. Kalenin yer aldığı yer aynı zamanda çevresi Kale Mahallesi diye geçiyor bu bölge. Bu kalenin de tabi mazisi Roma-Bizans dönemine kadar uzanıyor. Ondan sonra birçok kez el değiştiriyor bu kale. Kısa ve özetle söyleyecek olursak. Şimdi burada durup aşağı baktığında modern Üsküp'ü görüyorsun. Köprüler, heykeller, yeni binalar ve kalabalık caddeler. Ama tam arkanda yüzlerce yıllık taş duvarlar var. Aslında Üsküp tam olarak böyle bir şehir. Geçmişle bugünün yan yana yürüdüğü bir yer. Ve insan burada ister istemez şunu düşünüyor. Kimler geçti bu surların önünden? Kimler bu manzaraya bakıp hayaller kurdu? Kimler savaşa giderken son kez bu şehre baktı? Belki de bir şehrin ruhu tam olarak böyle yerlerde saklıdır. Sessiz, yorgun ama hala dimdik ayakta. Bugün Üsküp Kalesi sadece tarihi bir yapı değil, bu şehrin geçmişten bugüne taşıdığı hafızanın en güçlü sembollerinden biri. Çıkalım buradan. Şu camiye bir gidelim hadi. ...1490'lı yıllarda 2. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim'in vezirliğini yapan Gazi Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır bu cami. Kızının da türbesi bulunmaktadır şurada. Arka tarafta da birkaç eski Osmanlı mezarı da bulunmakta. Tabii günümüze kadar çok hasarlar aldı, depremler gördü, restorasyonlar gördü. En son şu an güncel haliyle TİKA restore etmiş burayı. Hemen tarihi Osmanlı çarşısının üstünde bulunmakta. Kale ile çarşının arasında tam anlamıyla bir Osmanlı mimarisini yansıtan Üsküp'ün en önemli, en büyük camilerinden birisi. Girelim bir de içerisine bakalım şimdi.
Burası da eski çarşı içinde. Hemen Mustafa Paşa Camii'nden aşağı doğru inerken sağda bulunan bir cami. Arasta Camii. 1440'lı yıllarda inşa edildiği söylenir. 15. yüzyılın başları ya da 1440'lı yıllarda inşa edildiği söylenir. Arasta denmesinin sebebi de çarşının içinde olduğu için esnafın ibadet merkezi. Arasta Camii ismi oradan gelmekte. Osmanlı tarihinin en dirençli örneklerinden biridir Arasta Camii. Bu tarihi eserin restorasyonu Bursa Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, Çayır Belediyesi ve Üsküp Müftülüğü işbirliğinde Sayın Rafet Kahraman ve Bursalı hayırsever iş adamlarının katkılarıyla gerçekleştirilmiştir deniyor. Bakalım içerisine. Selam. Çok sıcak, çok minimal, güzel bir cami. İçerisi de mis gibi gül kokuyor bu arada. Şimdi gidelim, yemeğimizi yiyelim, üstüne kahvemizi içelim. Ondan sonra devam edelim. Burada böyle çok eski şeyler satan yerler var. İkinci el, sıfır. Her yerde bulamayacağınız şeyler. Şurayı merak ettim, bir selam vereyim bakayım. Kolay gelsin. Türkçe biliyorsun abi. Nasılsın, iyisin? Merak ettim de. Gelebilir miyim? Bunlar gerçek mi ya? Gerçek. Harbi mi ya? Tilki, evet. Bu sancak. Sansar. 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 Bu kurt. Bakayım. Kurt. O kurt, kurdun şeyi. Evet. Posta ha. Bak saçmalar nerede? Saçma izleri duruyor üzerinde. Keşke yapmasalar ya. Keşke. Seviyor buranın insanları herhalde böyle şey. Şunlar hep gerçek şey mi? Evet gerçek. Ama. Gerçek kürk ha? Ayı. Evet ayı. Ayı kürkü. Evet. Şu. Kutup ayısı mı normal ayı mı? İkisini. Harbiden içi şey ya direkt. Ayı. Tüyden belli oluyor zaten. Yapay durmuyor. Deriler var. Sen buradan bu derilerden de bir şeyler yapıyor musunuz? Çalışıyoruz. Kemer falan. Her şey. Çanta, cüzdan, kemer. Güzel valla ya. İstanbul'dan geldim ben. Nerede İstanbul? Benim amcam var. Amcanız mı var? Orada. Ha. Zeytinburnu. Zeytinburnu. Bayrampaşa, Karşı tarafta. evet, Avrupa buraya. yakasında. İsim neydi amca sizin? Fetah. Fethi abi, memnun oldum. Bayrağı gördüm, resmi gördüm, dikkatimi çekti ya. Reis Sultan. Kim? Sultan. Sultan. Evet. Uzaktan farklı gördüm bir bıyık şeyini falan. Evet biraz. Bir an Hitler sandım ilk başta baktığımda. İnşallah. Uzaktan öyle gözüküyor. Ya, üç para. Benimki çalıyor, benimki. Görüşürüz daha. Evet, Destan'a geldik. Kolay gelsin. Köften, fasulyen var. Burada. Şöyle menüsünü göstereyim size. Denar fiyatları bunlar. Bu arada şu kebap denilen şey köfte. Bunu beşli olarak da söyleyebilirsiniz. Hani buraya onlu diye yazacağım ama beşlisi de var, aklınızda olsun. Şimdi köfte geldi. Direkt bu şekilde geliyor köfte burada. Bilginiz olsun. Sadece yavan köfte ve ekmek. Yanında öyle salata malata hani bizim şey gibi beklemeyin yani ezme mezme. İstiyorsanız ekstra söylüyorsunuz. Ben şimdi tadına bakacağım. Şimdi daha başka şeyler diyeceğim için benim için bu yeterli. Bakalım bir tadı nasıl. Kosova'da yediğim köfteyle aynı köfte. Hiçbir farkı yok. Sadece bir tık daha yumuşak Kosova'dakinden de. Kosova'daki daha lastik gibiydi. Yani destan bilmiyorum fiyatına göre işte normal gibi denenebilir. Ama öyle çok böyle bir wow bir şey değil yani. Şimdi direkt böyle rastgele random deneyeceğim yani bakacağım. Dükkanlara açık olan burada bir tanesini deneyeceğim. Böyle bir yer var. Kebabo diye. Şu an kapalı. İleride vardı bir tane. Bulursam o
yukarıdaydı. Onu deneyeceğim. Şimdi Kukela diye bir yere geldim. Oturacağım burada, bir şu fasulyeyi deneyeceğim bakalım. Rastgele. Lezzeti nedir ne değildir bir görelim. Abi yapıyor orada, yukarıda. Böyle bir yer burası da. Tarihi çarşının içinde. İsmi hemen şurada yazıyor. Fasulyemiz geldi. Böyle bir güvecin içinde. Şöyle ucundan bir önce fasulyesinden. Şöyle. Çok sıcak. Güzel. Tuzsuz. Çok fazla tuzlu yapmamışlar. Kendiniz ekleyebiliyorsunuz içine. Yağlı çıtır ekmeğini böyle banıyorsun abi bunun. Bu şekilde. Görüyor musun? Bu. Ben şunu bir gömeyim, sonra devam. 190 denar. Güzel bir fasulye, güzel büyük bir ızgara da böyle, hatta is tadı da var böyle. Izgara tadı da vardı o tandır ekmeğinde. 190 denar. Çok güzel, lezzetli. Tavsiye ederim burayı. Şimdi gidelim, önce bir çay içelim. Benim tatlılarla aslında çok aram yok. Özellikle yemek üstüne hemen yiyemiyorum. O yüzden bir çay araya koyalım, ondan sonra. Böyle bir kahve bulsam güzel olur ya. Böyle bir Arnavut kahvesi yok mu ya? Yani ondan olsa güzel olur aslında. Çay içmek için daha etkili olur yani. Güzel böyle bir bakalım. Belki etrafta bir yerde vardı bir tane ama bakamadım. Vardı. Yine başladığımız noktada var aslında da. Ben şimdi şu arkaya bakayım. Oradan belki çıkar bir yerden bir tane. Şöyle çok güzel küçük şirin bir kafe buldum şimdi. Burada bir kahve içeceğim. Çaydan vazgeçtim. İlerleyen saatlerde içerim çayı. Arkadaş hazırlasın bakalım. Güzel, çok şirin bir yer ya. Küçücük. Bu Hindistan cevizlerinin içine de kahve yapıyorsun değil mi? Evet, orada da yapıyoruz. Çok iyi. Orada biraz fark var. Güzel. Destanı geçince hemen böyle küçücük şirin bir dükkan mola. Az önce ben şansları böyle geçerken gördüm. Dedim bir latte içeyim. Yasin'le tanıştık. Kendisiyle biraz sohbet ettik. Çok güzel bir dükkan yapmış zaten. Çektim içerinin görüntülerini, onları da gösteririm. Buralara gelirseniz, yolunuz düşerse Yasin'i ziyaret edip güzel sohbet edip kahve içebilirsiniz onunla birlikte. Ne kadar böyle bir kahve mesela şimdi? Bu latte'da 130 lira. 130 denar latte. 130 denar, ben TL, euro karşılığını yazarım zaten alta. Öyle. Gelin buraya, burada bir mola verin. Dükkanın adı zaten Mola. Coffee Mola. Makedonya Üsküp videosunun artık burada sonuna geliyoruz. Havayı kararttık. Tam önümde de şu an sabahleyin göstermeyi unuttuğum bir yer var. Onu da göstereyim size. Makedonya kapısı. Kendi tarihlerini oluşuyorlar işte. Bunu da yapmışlar. Bir 500-600 sene sonra işte bunların adına bir hikaye yazarlar. Ondan sonra insanlara satarlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak, abone değilseniz de abone olarak bana destek olursanız bu tarz videoları çekmeye devam etmeme yardımcı ve motivasyon verici olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.